Bir uğur böceğinin günde en az 300 zararlı yaprak bitini yediğini biliyor muydunuz? Çalışkan ve ücret istemeyen bu dostumuz, sebzelerinizdeki zararlılardan kurtulmanın en iyi yolu. Halk arasında gelin böceği olarak da bilinen uğur böceklerinin 20'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Çiftçi dostu uğur böceği sebzelerin üzerindeki bu yaprak bitlerini yiyerek beslenir. Bu videomuzda bu küçük dostumuzla alakalı bilgiler vereceğiz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bitki yetiştirme ve ata tohum kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Havalar ısındı. Nemli ve yağışlı havalardan sonra bazı zararlı parazitler ve böcekler ortaya çıktı. Tabi bunlarla mücadele etmemiz gerekiyor. Daha önce kükürt uygulaması ve ısırgan otu uygulaması yapmıştık hatırlayacağınız üzere. Tabi bunları devam ederken bir yandan da bu bitkilerimize doğal yöntemlerle bir koruma etkisi sağlayan uğur böceği üzerinde duracağız. Arkadaşlar bahçemizi gezerken uğur böceklerini çok fazla görmeye başladım. Temmuz ayının yavaş yavaş ortasına geliyoruz. Bugün 6 Temmuz. Aşırı sıcak havalar var özellikle İç Anadolu bölgesinde. Bu da tabii ki bitkilerin hem gelişimlerini olumlu etkiliyor hem de diğer parazit gibi, böcek gibi, sinek gibi işte özellikle beyaz bitlerin bitkilere hücum etmesini sağlıyor. Bu aşamada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken hususlardan biri su rejimine dikkat ederken aynı zamanda bu yaprak biti gibi bitkilere zarar veren özellikle gelişim zamanında yani meyve öncesi zamanda bitkilerimize zarar veren bu böceklerle mücadele etmemiz gerekiyor. Daha önce ben bazı karışımlarla ilaçlama yöntemlerinden bahsetmiştim ancak tabii aşırı derecede ilaç kullanmak yanlış. En nihayetinde bir zehir uygulaması yapıyorsunuz. Her ne kadar uçucu özelliği olsa da bu tarz ilaçların kalıcı etkileri olabilir. Bu nedenle doğal yöntemlere başvurmamız faydalı olacaktır arkadaşlar. Uğur böceği arkadaşlar Anadolu'nun hemen hemen her yerinde bulunan, görüntüsü gayet sevimli, tanınmış, bilinmiş, aşağı yukarı herkesin bildiği bir böcek türü. Ancak biraz yakından incelediğimizde bunun sıradan bir böcek olmadığı, iyi bir parazit yiyici olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar. Yapı itibariyle gördüğünüz gibi genelde kırmızı renk üzerine siyah benekler şeklinde ancak bilindiği üzere 20'den fazla bunun çeşidi olduğu söylenebilir. Arkadaşlar çeşitlerine şöyle hızlıca bir göz atmak gerekirse bakınız sarı renk üzerine siyah, yeşil, mavi, turuncu, sarı gibi tabiatta yani zehirli olarak nitelendirilen ne kadar canlı varsa onların rengini almış durumda. Bu bir nevi kendisini koruma yöntemi olarak nitelendirebiliriz. Aslında kendini yemek isteyen diğer avcılardan bu şekilde korunuyor. Tadının acı olduğunu, gerekirse onları öldürebilecek şekilde zehir ihtiva ettiğini söyleyebiliriz. Tabii tarımla alakalı olarak baktığımızda da arkadaşlar bazı bölgelerde özellikle Yozgat bölgesinde Bozok Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre bu böceklerden üretim yapılarak zararlılarla mücadele ediliyormuş arkadaşlar. Şu anda laboratuvar deneyleri üzerinde çalışıyorlar. Yani şöyle önce parazit böcekleri üretiyorlar. Sonra bu böcekleri o parazitlerin olduğu bölmelere koyarak gelişimlerine ne şekilde etki ettiğini bilimsel olarak kayıt altına almaya çalışıyormuş oradaki öğretim görevlileri. Tabii bunu ülkemizde uygulayan bir üniversite, Bozok Üniversitesi. Bununla beraber başka üniversitelerde benzer çalışmaların yürütüldüğünü duymuştum. Arkadaşlar bahçemizde oldukça böcek oluşumu olacaktır. Bu yani bahçecilik işi yapıyorsanız mutlaka parazitler, böcekler, mantar hastalıkları gibi bitkilere zarar veren unsurlarla karşılaşmamız çok muhtemel. Burada ben uğur böceğini özellikle göstermemin sebebi zararsız olduklarını, özellikle elime alarak da video çekmeye çalıştım. Zararsız olduklarını, bilakis bitkilere çok faydalı olduklarını, ilaçlama yaparken bunlara dikkat edilip öldürülmemesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Yani düşünün sizin yerinize bedavadan sabaha kadar günde 300 tane larvayı ya da o zararlı böceği yiyerek temizlik yapıyor.
Bu anlamda faydaları saymakla bitmez. Arkadaşlar, yani çocukluğumuzdan hani hep hatırlarsanız uç uç böceğim, işte baban sana pabuç alacak gibi böyle tekerlemeler söylerdik. Aslında biraz düşündüğümüzde bu böceğin uğur getirilmesinin sebebi herhalde bu böcekleri yemesinden dolayı bitkilerde oluşan o bereketin, bolluğun olmasıdır diye ben kendimce yorumluyorum. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız? Bunu yorumlar kısmına yazarsanız biz de bundan istifade etmiş oluruz. Özellikle yazın ortasında bu böcekleri görürseniz arkadaşlar, bitkilerinizin mutlaka yaprak altlarını bolca kontrol edin. Hani şunu diyemem, başka yerlerden bu böcekleri toplayıp bahçenize getirin diyemem ama en azından bahçenizde varsa bu böceklere zarar vermemeye, özellikle görevlerini hakkıyla yerine getirmelerine yardımcı olmaya gayret edin derim arkadaşlar. Şimdi birazdan bu böceğimizin larvaları nasıl tükettiğini göstermeye çalışacağım. Gerçekten yani o kadar obur ki diyeceksiniz, bu küçücük bünyesiyle o kadar böceği nasıl yiyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, dış kabuğunun altında, o kırmızı kabuğunun altında 2 tane kanadı var. Çok aerodinamik bir yapısı olduğunu söyleyemem. Yani bir uçma ustası böcek diyemem. Ancak kendini kurtaracak kadar ya da bir mekandan bir mekana gidecek kadar uçabildiğini biliyoruz. Yavrularını arkadaşlar yaprak altlarına toplu bir şekilde bırakıyor ve yavru büyütmesi şeklinde bir uygulamasının olmadığını okumuştum. Yani yavrusunu bırakıyor ve terk ediyor. Çıkan yavrular da başka yumurtaları yemek suretiyle, yanına bıraktığı yedek yumurtaları yemek suretiyle gelişimlerini tamamlıyorlarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uç bir yere geldiği zaman kanatlarını çıkarıyor ve bir mekandan bir mekana rahatlıkla geçebiliyor. Özellikle arkadaşlar biber bitkisi, onun yanında fasulyelerin altında bulunan larvaları, aynı şekilde patatesleri, biberlerin demiştim, çiçeklerinin altında oluşan larvaları tüketiyor ve böylelikle besleniyor. İlaçlama yaparken arkadaşlar bunlara denk gelirseniz lütfen ilaçları ondan uzak tutun. Onun yaşamasına fırsat verin. Küçük bir tarım yapıyorsanız, ama büyük tarım yaparsanız buna pek şansınızın olacağını zannetmiyorum. Gördüğünüz gibi tamamen zararsız, sevimli, görünüş itibariyle dediğim gibi gayet muazzam bir yaratılış özelliği taşıyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da bulduğu zaman heyecanlandığı bir görüntüye sahip. Şu anda kükürt uygulaması yapılmış bir fasulye bitkisinin üzerinde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada bazı oluşumlar vardı yaprak altında. Onlarla alakalı bir hani tüketme yapacak mı diye gözlem yapmaya çalıştım, ancak sanırım benden biraz ürktüğü için şu an kendini korumaya almış oldu. Herhangi bir temas halinde arkadaşlar aynı keseli fareler gibi ölü taklidi yapıyor. Bunu da keşfetmiş olduk. Hani zararlı bir böcek diye düşünüp sakın önlem almaya çalışmayın. Bu predatör özelliği taşıdığı için, yani avcı böcek özelliği taşıdığı için tamamen sebze dostu olarak adlandırabiliriz. Gördüğünüz gibi kabak bitkisinin üzerinde şu anda. Burada da zararlı bitkileri ve parazitleri yiyerek aslında kendisine bir nevi ziyafet çekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Bununla beraber bir de size uçtuğunu göstermek istedim. Bayağı zorlandım tabii o anı yakalamak için. Yine yüksek bir yere geldiğinde, hava akımını yakaladığında kendisini başka bir alana taşıyarak görevini devam ettiriyor diyebiliriz arkadaşlar. Artık bize pabuç mu getirir, uğur mu getirir bilmiyorum ama bugünlük seninle misafirliğimiz bu kadar diyebiliriz. Bakınız arkadaşlar, şu yakın çekimde, tabi internetten bulduğum bir video, bana ait değil. Dolayısıyla burada kırmızı örümcekleri, yeşil örümcekleri görüyorsunuz. Bunları tüketmek suretiyle o bitkiyi aslında bir nevi kurtarmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.